Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi bu modeli sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çok kolay, basit. Bir önceki videoda üçgenini yapmıştık arkadaşlar. Bir kare olanı da istendiği için böyle küçük bir parçada göstermeye çalışacağım şimdi sizlere. Mantık aynı, sadece birleştirmeleri farklı yapıyoruz. Birinci bölümde kırmızı olan üçgen şal modelini izlediyseniz burada 6 tane fıstık yapmıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstık yapıyoruz. Motifi aynı şekilde örüyoruz. Şimdi zincir çekerek başlayalım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk zincirin içine girerek birleştiriyorum. Bir tane zincir çekelim. Şimdi ilk fıstığı yapıyoruz. Bir uzattık. 2 boşluğa batarak 3, 4. Hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum. Şimdi ipimi uzatıyorum. İlmeğimi uzattığım ipin arasından çekiyorum ve tekrar aradaki boşluğa girerek bir sık iğne. İkinci kez uzatıyorum. Tekrar aradaki boşluğa girerek bir sık iğne. Şimdi tığımızı doluyoruz. Ortadaki boşluğumuza bir tane fıstık yapıyoruz. 4 defa doluyorum ben. Bu ipin kalınlığını, inceliğine göre değişebilir. Bütün ilmekleri çekiyorum. Son 2 ilmeği bakın şöyle tekrar bir daha çekiyorum. 2 tane fıstık yapmış olduk. Tekrar uzatıyorum. Bu şekilde aradan giriyorum. Bir sık iğne. Tekrar uzatıyorum. İlmeği uzattığım ilmeğin arasından geçirip şu aradaki boşluğa tekrar giriyorum. İkisini beraber alıyorum. Şimdi ortaya geliyoruz. Bir tane fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4. Bütün ilmekleri çekiyorum. Son 2 ilmeği tekrar beraber çekiyorum. Bakın 3 tanesini yapmış oldum. Şimdi birleştirerek devam edelim. Yine ipimi uzattım. İlmeğimi çektim. Aradaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. Bakın bunu da şöyle arada 8 fıstık yaptığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk elde ediyoruz ve sadece şu ikişer boşluklardan birleştiriyoruz yan yana. Bu tarafa eklerken de buralardan birleştiriyoruz. Bakın. Şu ikisinden. Bu ikisi boşta kalacak. Alta eklediğimi de buraya birleştiriyorum. Şimdi şuradan bakın birleştirmeye devam edeyim. Şu 2 ilmeğe giriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Buradan çekiyorum. Bir zincir. Tekrar ikinci uzatmayı yapıyorum. Tığımı doladım. Ortaya dönüyoruz. Bu ipi de gizlemeye çalışıyorum burada. Dördüncü fıstığı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte çekiyoruz. Son 2 tanesini tekrar beraber çekiyoruz. Şimdi birinci uzatmayı yapıyorum tekrar. Ve hemen yanındakinden bakın. Şu 2 tane ilmeği almaya çalışıyorum bu şekilde. Buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Uzatıyorum. Tekrar ortaya dönüyorum. 5. fıstığı yapıyorum. 2, 3, 4. Hepsini çektik. Tekrar uzatmaları yapıyorum şimdi. Örümcek, daha doğrusu uzatma diyorum. Örümcek modeli bu. Şöyle birleştirmeyi bitirmiş oldum. Bakın kare olarak bu şekilde birleştiriyoruz. Gayet kolay ve basit. Bu da örmeye devam ediyorum şimdi. 2, 4, 5 oldu. 8 tane fıstık olacak. 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. Uzatıyoruz tekrar. Uzatırken bakın burayı tutuyorum şöyle. Şu aradaki boşluk kalsın diye tekrar bir sık iğne. Tekrar uzatıyorum. İkinciyi yaptım. Şimdi 7. fıstığı yapacağız. 1,
2, 3, 4. Hepsini beraber çektim. Son 2'yi tekrar beraber çekiyorum. Bir daha aynı şekilde uzattım. İkinciyi uzattım. Tığımı doluyorum. Ortaya giriyorum. 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmış olduk. Üçgeni yaparken de arada 6 tane fıstık yapmıştık. Şimdi 2 tane bu uzatmaları yapıyorum ve birleştiriyorum. Evet, bu iplerimizi de arkada şöyle fıstıkların arasında tığla ya da iğne ile gizleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde kare ya da dikdörtgen yapmak istediğinizde birleştirmeler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğerini birleştirirken de şu 2 tane birleştirme noktasından ve bu 2 tane birleştirme noktasından birleştiriyorsunuz. Burada ortada böyle bir karemiz oluşuyor yalnız. Bu araya bir şey yapılabilir mi bilemiyorum. Belki yapılabilir ama denemek lazım. Nasıl durur bilmiyorum şu anda. Bu şekilde birleştirerek örebilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapalım. Evet, bir tane daha hazırladım. Bakın hemen ilk sırayı yaparken birleştirerek bitiriyoruz. Şimdi şu 2 taneden ve bu 2 taneden birleştireceğiz. Birinci uzatmamı yaptım. Hemen şöyle başlayalım. Buradan aynı şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ikinci uzatmayı yapıyorum. Şimdi ortaya geliyoruz. 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. Tekrar uzatıyoruz şimdi. Birinciyi yaptıktan sonra tekrar geliyoruz. Bakın burada ikinciden birleştiriyoruz. Bir zincir. Tekrar uzatıyoruz. İkinciyi yaptık. Tekrar ortaya geliyorum. 1, 2, 3, 4. Son 2'yi beraber tekrar aldım. Bir kez daha uzattım. Şu ikisini birleştirdik. Şimdi buradaki 2 taneyi birleştiriyoruz. İlmeğimi bırakıyorum. Buradan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Bir zincir. İkinci uzatmayı yaptım. Tekrar ortaya geliyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. Tekrar uzatıyoruz. Hemen diğer birleştirmeyi de yanındakinden yapıyoruz. Bir zincir uzatıyorum. 2, 4, 6. Şimdi 7. fıstığı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar uzattım. Birleştirmeyi bitirdim artık. İkinci uzatmayı yapıyorum ve 8. fıstığı yaparak bakın ipimizi de şuraya kadar gizlemiş olduk. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar bir uzattım, bir sık iğne. Bir kez daha uzatıyorum. Başladığım noktaya şöyle tepeye batarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir.
Evet. Kare ya da dikdörtgen yapmak isterseniz arkadaşlar bu şekilde birleştirebilirsiniz. Çok kolay, basit. Zaten ilk sırayı yaparken birleştire birleştire devam ediyorsunuz. Bunlarla da güzel şallar olur diye düşünüyorum. Böyle bluzlar da olur, croplar da olur. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.